Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bluz yapılışını paylaşıyor olacağım. Yapılışı gayet kolay, çok güzel bir model. Video içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. Sırasıyla takip ederseniz kolaylıkla, hatta yeni başlayanların bile yapabileceği tarzda bir bluz oldu. Ama çok da şık oldu. Hem kolay hem de şık bir görüntü elde etmiş olacağız beraber. İpimden videonun başlangıcında bahsediyorum. 7 adet yumağımın tamamını kullanmadım. 7. yumağımdan elimde birazcık ipim kaldı. 7 adet almanız yeterli olacak. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız. S beden 36 beden için geçerli. Videonun başlangıcında parçalarımın ölçülerinden bahsediyorum ve nasıl beden büyütmesi yapacağımızdan da bahsediyorum. O yüzden atlamadan takip ederseniz kolaylıkla beden büyütmesi veya boy uzatması yapabilirsiniz. Dediğim gibi videonun başlangıcında ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. Yine aklınıza takılan bir nokta olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Üzerimde duruşunu da merak ediyorsanız Instagram'da sizlerle paylaşıyor olacağım. Instagram adresimi de açıklama kısmına bırakıyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. İpimi saturdeobi.com'dan aldım. Lady Yarn karamel ipini tercih ettim. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Ben kahverengi tercih ettim. Çünkü kahve tonlarını çok seviyorum. Dilerseniz farklı da bir renk ile de kolaylıkla bluzunuzu yapabilirsiniz. 50 gram 125 metre uzunluğunda. %100 Mercedes'de koton bir ip, 3 milim tığ numarası için uygundur diye belirtilmiş. Ben de 3 numara tığ ile örgümün başlangıcını yapıyor olacağım. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Ben parçalarımı tamamlayıp geldim. Sizler için model anlatımı yapabilmem için küçük bir başlangıç yapıyor olacağız beraber. Yapılışına geçmeden önce kısaca parçalarımdan bahsetmek istiyorum. Ne kadar zincir çekerek başladım ve ne kadar ölçüde parçalarımızı yapıyoruz. Şimdi iki tane gövde kısmımız var. Elimde tutmuş olduğum gövde kısmı şu an ütülenmiş hali. Bakın iki parça halinde tamamlıyoruz. Hemen şu alt kısmından trabzanlı olan kısımdan başlangıç yaptım. Toplamda 120 tane zincir çekiyoruz. Yani burada şu şekilde bir zincir sayısı belirliyoruz. Aslında kendi bedeninize göre ayarlama yapabilirsiniz. 10, 10, 10, 10. En sonda 10 artı 2. Toplamda 122 adet zincir çekmiş oldum. Tekrardan söylemek istiyorum. 10'un katları şeklinde bir zincir sayısı çekiyoruz. Örneğin 100, 110, 120, 130 ya da 70, 80 şeklinde bir zincir ayarlaması yapıyoruz. Burada ben 36 beden için çalıştım. Salaş bir bluz oldu. 38 bedeninde olacağını düşünüyorum. Ama beden büyütmesi yaparken üzerine 10 zincir şeklinde ilave edebilirsiniz. En son artı 2 yapıyoruz. Bu da ne demek oluyor? Toplamda ben 120 adet zincir çekmiştim. Artı 2 ile beraber sıra sonunda 122 tane zincire ulaşmış oldum. Ve dönüşümüzü sağlayıp ikili trabzanlar yapıyoruz. Daha sonra üzerinde modelimizi kuruyoruz. Bunu da ayrıntılı bir şekilde gösteriyor olacağım. Hemen bakın burada model olarak saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra boyunca giderek tamamlamış oldum. Burada da düz bir parça olduğu için uzunluğunuzu tamamıyla kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Ben birazcık crop tarzı çalışmak istediğim için 10 sıra gittim. Ama siz 12, 14, 16 ya da daha kısa da yapabilirsiniz. Dediğim gibi herhangi bir kol oyuntusu, boyun oyuntusu olmadığı için parça üzerinde hem genişletip hem de uzatma anlamında kolaylıkla devam edebilirsiniz. Bakın şu şekilde ölçtüğümüzde 41 santim genişliği ise 52 santim genişliğinde parçamızı tamamlamış oluyoruz. Bu parçamızdan 2 tane yapıyoruz. Daha sonrasında kol kısmını yapacağız. Kol kısmı için nasıl bir ölçü belirliyoruz? Her zaman her videomda söylüyorum. Tekrardan söylemek istiyorum. Bu parçamızı yaptık. Beden ayarlamasını yaptıktan sonra kol kısmını yapacağımız için bakın şu şekilde kolumun üzerine atıyorum. Ve şuradaki mesela genişlik benim için yeterli oldu. Burada elimle tuttum.
Burada ne kadar zincir varsa, ne kadar trabzan varsa sayıyorum. Bu da yine aynı şekilde modeli oluşturabilmemiz için 10 ve katları olması gerekiyor. O yüzden ben 70 artı 2, aynı gövde kısmındaki gibi bakın. 70 artı 2 yaparak kol kısmını çalışmış oldum. Burada yine 10 sıra boyunca gittim. Çünkü bu uzunluk benim için yeterli oldu. Burada da yine aynı şekilde uzatma ve genişletme yapabilirsiniz. Düz 2 tane parça yapıyor olacağız. Burada ölçümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın uzunluğum 42,5 santim. Genişliği ise 29,5 santim genişliğinde. Tabi burada ütülemeyi de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü güzel bir ütüleme yapmamız gerekiyor. Örgümüzün ters kısmından esneterek, boşluk kısımlarını elimizle düzelterek güzelce bir ütüleme yapmamız gerekiyor. En son beraber birleştirme işlemini yapıyor olacağız. Şimdi detaylı anlatıma geçelim. Şimdi burada önemli olan 10 ve katlarını oluşturmamız gerekiyor zincir çekerken. Ben gövde kısmı için 122 tane zincir çekmiştim. Şu an küçük bir başlangıç yapacağımız için 20 tane zincir çekeceğim. Her onun katlarında artı 2 yapıyoruz. Yani 20 zincir artı 2 zincir, 22 tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyor olacağım. 2 model halinde devam edeceğiz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim, döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 22 tane zincirimi çektim. Şimdi tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın sondaki zincirimin ilmeği zaten tığımda olduğu için bunu saymıyorum. Hemen yanındaki zincirden itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Şimdi burada bakın bir tane ilmeğim tığımda var. 2 tane ilmeğimizi çekerek normalde ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi üçlü trabzan yapacağız ama şu şekilde 3 tane ilmeğim var ya. 1 çektim. 2 çektim. 3 çektim. Ve bir tane üçlü trabzan yapmış oldum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan yapacağız şimdi. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 3 ilmeğim var. 1 çektim. 2 çektim. 3 çektim. Daha önceki bluzumuzda da çalıştığımız gibi. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 1, 2, 3. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. 1 çektim. 2 ve 3. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 1, 2 ve 3 seferde. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonundaki son zincirime de bir tane üçlü trabzan yaparak sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sıramız için örgümüzün arka kısmına dönüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. 3 seferde çekerek bir tane üçlü trabzan, yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane üçlü trabzan ve yandaki trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde zincirle beraber başlangıçta 4 tane trabzan yapmış olduk. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Yandaki boşluktan, daha doğrusu trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane üçlü trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 2. Yandaki boşluğa geldim. 3 tane üçlü trabzan yaptım yan yana. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1. Yandaki boşluğa geliyorum. 2. 3 tane yan yana üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atladım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 tane yan yana trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1. Yandaki boşluğa geldim. 2. Sıra sonundaki boşluğumdan tığım, bakın burada boşluktan direkt tığımı geçirdim. 3 ve zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. 4 tane trabzan yaparak bitiriyorum. Şimdi burada önemli olan nokta, aklınız karışsın istemiyorum. Başlangıçta 3 zincirle beraber hemen dibindeki boşluğa batarak başlangıç yaptım. 4 tane trabzana ulaştım. Ortada ise her boşluğa birer tane trabzan yaparak bakın 3 şeklinde devam ettik. Üçlü gruplar halinde. Sıra sonuna geldiğimde yine 4 tane üçlü trabzan yaptım yan yana. Sadece başlangıçta ve sıra sonunda 4 tane, orta kısımlarda ise 3'er tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi 3. sıramız için örgümüzün diğer kısmına dönelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki 10 zincir çekerek yapmış olduğumuz boşluktaki zincirin tam orta kısmından, bakın boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 1, 2, 3 seferde. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yine boşluğa dönüyorum. 2, bir kez daha 3 tane trabzan yapıyorum boşluk içerisine. Bakın 9 tane zincir çektim. Bir alt sırada yapmış olduğum 10 zincirden oluşan boşluğun tam orta kısmına 3 tane üçerli trabzanımı yaptım. Şimdi bir tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. 3. sıramızdayız. Bakın orta boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. Esnetip tam orta kısmından 1, 2 ve 3 tane trabzan yapıyorum boşluğa. Bir tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şu anda sıra sonundayım. Bakın bu aradaki bu şekilde yan yana duruyor ya, bunlar kasıyor gibi gelmesi size kasma yapmıyor. Ütülerken düzeliyor ve alttan bakın şu şekilde ütüleme yaptığımızda modelimizde kendini göstermiş oluyor. Şimdi 9 zincirle başlamıştık. Sıra sonundayız. Benim buradaki trabzanın tepesine batabilmem için sıra sonunda bir tane zincir çekmiştim. Tığım üzerine 1, 2, 3, 4 kez aldım. En sondaki bakın 3. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 seferde çıktım. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu şekilde arada bakın 2 sıra modelimizi oluşturduktan sonra bu sıramızda sadece sık iğneler gidiyor olacağız. Daha sonra yine 2 sıra aynı şekilde modelimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Bir zincirimi çektim. Hemen dibindeki bakın boşluk içerisinden, daha doğrusu zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğne. Daha sonra boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, tekrar aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne. Bu şekilde yan yana zincirle beraber 4 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Devamında 1. trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne.
Yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane sık iğne. Altta yapmış olduğum 3 tane trabzanın tepesine 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek oluşturmuş olduğum boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğne. Trabzan tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Burada 3 tane trabzan tepesine sık iğnemi yapıyorum. Boşluk bir tane zincirle yapmış olduğum boşluğa geldiğimde bir tane sık iğne. Bu şekilde devam edelim. Sondaki 3 tane trabzan tepesine sık iğne yaptıktan sonra 9 zincir ile başlamış olduğum nokta vardı. Buradaki boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 tane sık iğnemi yaptım. 3. sık iğnemi de zincir içerisinden geçirip sık iğnemi yapıyorum. Yani sıra sonunda da 3 tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlamış olduk. Bakın. Daha sonrasında örgümün diğer kısmına dönüyorum ve bir üst sıranın başlangıcını yapıyor olacağız. Şimdi buradan itibaren model kendini devam ettiriyor. Yani buradaki birinci sırada şurada ne yaptıysam aynısını yapacağım. Sonra üzerine ikinci sıramdaki modelimi yapacağım ve üçüncü sıramda sık iğne yapıyor olacağım. Şimdi başlayalım beraber. 1, 2, 3 zincir. 3 tane zincir çekerek bir üst sıranın başlangıcını yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki boşluktan, bakın dibindeki boşluğa değil bu sıramızda, hemen yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Zincirle beraber 2. Devam ettim. 3 ve 4 tane üçlü trabzan yapıyorum yan yana. Şimdi burada hemen dibindeki boşluğa trabzan yaparak başlangıç yaparsak sıra sonunda bir tane boşluğumuz kalacağı için modelimizi oturtamıyoruz. O yüzden hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. 1. Yandaki boşluğa geldim. 2. Ve yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane yarım trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1. Yandaki boşluğa geldim. 2. 3 tane yan yana trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2 ve yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane yan yana trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 ve sondaki boşluğuma da bir tane trabzan yaparak 4 tane trabzana ulaşmış oldum. Şimdi burada 5 tane bakın trabzanlar yapmıştık. Burada da saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 kez aynı işlemi yapmış oluyoruz. Bu şekilde modelimiz eşit bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Şimdi burada kaydırma yaptığınızı nasıl anlarsınız? Bakın trabzanların bir alttaki yapmış olduğum trabzanların tam orta kısmına geliyor. Bakın modelimiz tam orta kısmına geliyor. Dikkatli baktığımızda eğer burada sıra sayısında şuradaki aradaki boşluklarda kayma olduğunu düşünüyorsanız
burada tam orta kısmına değil de buradaki trabzanın üstüne doğru kayma olacaktır. Yani modelimizin şekli bozulacaktır. O yüzden bu şekilde baktığınızda da herhangi bir kayma var mı ya da modelinizde yanlışlık var mı görebilirsiniz. Şimdi sıramı tamamladıktan sonra örgümün diğer kısmına dönüyorum. Bu sıramızda nasıl başlangıç yapmıştık? 9 tane zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen bakın bir 10 zincir çekerek yapmış olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2 ve 3 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki bakın zincirin tam ortasından tığımı geçiriyorum. Boşluktan 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyoruz. 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bakın burada sıramızı kapatıyor olacağız şimdi. Sıra sonunda ne yapmıştık? Tığımızın üzerine ipimizi 1, 2, 3, 4 kez alıyoruz. Buradaki zincirin tepesinden tığımı geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kez çıkarak sıramı tamamlıyorum. Bakın 2 sıra giderek buradaki modelimizin aynısını oluşturmuş olduk. Şimdi 3. sıramda sık iğneler yapacağım. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan bakın zincir içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki trabzanın tepesine geldim. 1, devam ettim. 2, 3 tane sık iğne. Bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa bir tane sık iğne, trabzanların tepesine 1, 2, 3 tane sık iğne ve boşluğa bir tane sık iğne şeklinde devam ediyorum. Sıra sonunda son boşluğuma geldiğimde 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tanesinde zincir içerisinden tığımı geçirip sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Ve bu şekilde sıramızı, modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sıra için 3 zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz ve yine yan yana 4 tane trabzan. Devamında 10 zincir, 3 tane trabzan, 10 zincir, 3 tane trabzan, 10 zincir, 3 tane trabzan ve 10 zincir, 4 tane trabzan yaparak sıramızı kapattık. Devamında bir üst sıra için ne yapıyoruz? 9 tane zincir çekerek 10 zincir çekmiş olduğum boşluğa 3 tane trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Aralarda birer tane zincir çekiyorum ve sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda 4 kez tığımın üzerine alıp 6 defa 6 kez çekerek sıramı tamamlıyorum. Daha sonra bir sıranın başlangıcı için de sık iğneler yaparak tamamlıyoruz. Bu hep bu şekilde devam ediyor. Modelimiz bundan ibaret. O hep aynı şekilde devam ettiği için detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Yine aklınıza bir takılan bir nokta olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Tüm parçalarımızı tamamlayıp geliyoruz bu şekilde. Daha sonra birleştirme işlemini beraber yapıyoruz. Parçalarımızı tamamlayıp geldikten sonra sıra geliyor birleştirme işlemine. Dikerek bir birleştirme yapacağız. Örgümüzün ters kısmından devam ediyor olacağız. Şimdi ikili trabzanlar bizim başlangıç noktamız alt kısımda kalıyor. En üst kısımdan birleştirme yapıyor olacağız. En son sıramızda sık iğne yaparak tamamlamıştık. Burada omuz kısmını yapıyoruz öncelikle. Boyunda ne kadar bir boşluk kalsın istiyorsanız o kadar dikerek boyun boşluğu bırakabilirsiniz. Model olarak birleştirme yapmamız gerekiyor. Daha sonra çünkü buraya kol geleceği için
modelleri eşitleyip düzgün bir yapıda ayarlıyor olmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde buradaki bakın model ikili trabzanları aynı hizada dikerek birleştiriyor olmamız gerekiyor. İğneme ipimi taktım. Yine aynı ipim ile birinci boşluktan bakın iğnemi geçirip başlangıcımı yapıyorum. Düz bir dikiş yapacağım. Örgümün ters kısmındayım şu anda. Yani iç kısmındayım. Bakın karşılıklı boşluklardan dikerek devam ediyoruz. Buradaki birleştirme işlemimi tamamladım, geldim. Toplamda bakın burada model olarak saydığımda yani üçerli ikili trabzanlar yapmıştık ya. 2, 4, 6, 7 tane modelimi dikmiş oldum. Bakın bu noktaya kadar. Ve burada sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. Ama tamamıyla kendinize göre bir ayarlamada yapabilirsiniz. Bakın 13 santim genişliğinde bir dikme işlemi yapmış oldum. Daha sonrasında yine aynı şekilde bu tarafta da dikme işlemimi tamamlayıp geliyorum. Ve bu arada kollar da düz parça olduğu için bakın dümdüz parçalar olduğu için buradaki kol kısımlarını da örgümüzün ters kısmından şu şekilde eşitleme yapıyoruz. Ve daha sonrasında buradan bir başlangıç yapalım ama model kaydırma yapmadan yine dümdüz dikerek tamamlayıp geliyoruz. Gövde kısmının birleştirmesini beraber yapıyoruz. Size bahsettiğim gibi bakın bu taraftaki omuz kısmını sabitledim, geldim. Ortada bu kadar boşluk bırakmış olduk, boyun boşluğumuzu. İki omuzu sabitledikten sonra kolu da dikip geldim. Hala örgümün ters kısmındayım. Bakın modelleri eşit bir şekilde sıra sonuna kadar diktim. Şöyle göstereyim sizlere. Daha sonrasında burada beraber birleştirme işlemi yapıyor olacağız. Şimdi son sıramızı kol altı kısmına gelsin istiyorum. Burası son kısmı, sık iğneden yaparak bitirdiğimiz nokta, bitiş kısmı yani. Başlangıç kısmındaki trabzanlar da şu şekilde elimizin üstüne geldiğinde daha güzel gözükeceğini düşünüyorum, kemer gibi. O yüzden burası bizim el kısmımıza gelsin. Yani şuradan bir başlangıç yaparak sabitliyor olacağız. Nasıl sabitleme yapıyoruz? Genelde düz örgülerimde hep aynı şekilde sabitleme yapıyorum. Şöyle döndürdüm. Burası gövde kısmı. Gövde ile beraber kol dikerek tamamlıyor olacağız. Modelimizi eşitleyelim. Tekrardan kayma olmuş olabilir. Modeller mutlaka eşit gelmeli karşılıklı. Şöyle eşitledim tekrardan. Şimdi diktiğim kısım benim buradaki kol iç kısmına geliyor olması gerekiyor. Yani altta kalacak. Dikişsiz kısım ise üstte kalacak. Şöyle tuttuğumda bakın karşılıklı bir yerleştirme yaptığımızda buradaki modelime eşit geliyor. Evet, tam olarak buradaki modelime eşit geliyor. Yani 1, 2, 3, 4 model. Buradan birleştiriyor olacağım. Yine iğnemizde uygun ipimiz vardı zaten. Hemen şuradaki modelimin yanındaki boşluktan karşılıklı bir sabitleme yapalım. Başlangıcımızı yapalım. Daha sonra üstteki bir tane boşluğa geliyorum ve iğnemi geçirip beklettim. Bakın bu şekilde bir başlangıç yaptım ve buradaki boşluğumuza kolu sabitliyor olacağız. Hemen buradan elime şuradaki ilk boşluktan bakın alttan başlıyorum, geçirdim. Karşılıklı her boşluktan bakın iğnemizi geçiriyoruz. Burada mutlaka her boşluktan iğnemizi geçirip dikme işlemi yapalım. Büzdürme yapmayalım, yani eğer sıkı sert bir dikiş yaparsak esneme yapmayacağı için hiç kol kısmı birazcık kasmalar yapıyor olabilir. O yüzden elinizden geldiğince bol bir şekilde ve her boşluktan boşluk atlama yapmadan yani eşit bir şekilde karşılıklı dikme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi buradan devam ediyorum. Bakın düz bir dikiş yapıyoruz zaten. Arka kısma dönüp buradaki başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Başlangıç noktama kadar kolu dikerek dönüşümü sağladım. Bakın buradan başlamıştık, dönerek başlangıç noktama kadar geldim. Şimdi buradan hiç ipimizi kesmeden gövdeye doğru devam ediyoruz. Hemen bakın gövdedeki birinci boşluğumdan karşılıklı iğnemi geçiriyorum. Ve buradaki zincir içerisinden karşılıklı dikme işlemime devam ediyorum. Dediğim gibi
alt kısma kadar, yani son noktamıza kadar dikme işlemine devam ediyoruz gövde için. Buradaki kol ve gövde kısmının sabitlemesini yapmış olduk. Bu şekilde bakın, ön kısmını döndüğümüzde de gayet güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi aynı şekilde diğer kol ve gövde kısmında dikme işlemini gerçekleştirip geliyorum. Şimdi dikme işlemimi tamamladım, geldim, ön kısmını çevirdim, gayet güzel gözüküyor. Bakın, kenar kısmındaki dikme işlemimiz çok güzel gözüküyor. Çünkü modeller birbirine eşitlediğimizde dümdüz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Aynı şekilde kol altı kısmı ve buradaki omuz dikme işlemimiz de gayet güzel oldu. Ben çok sevdim. Dökümlü, salaş bir bluz çalışmış olduk beraber. Toplamda 7 adet yumak kullandım. Videonun başlangıcında ipimden bahsetmiştim. 7. yumağımdan elimde hala bu şekilde ipim kaldı. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız 7 yumak yeterli olacaktır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.